Hepimiz zaman zaman başımızı kaldırıp gökyüzüne bakarız, değil mi? O an tepemizden süzülerek geçen bir uçağı gördüğümüzde genelde aklımızdan geçen tek şey vay canına ne kadar büyük bir makine olur. Ama inanın bana işin aslı bunun çok daha ötesinde. Gökyüzündeki her bir hava aracı tıpkı bizler gibi, tıpkı canlılar gibi kendine has müthiş bir mühendislik DNA'sı taşıyor. Hazırladığımız bu inceleme de sadece uçakların nasıl uçtuğunu değil, onların o gizli tasarım kodlarını, taşıdıkları genetiği ve havacılık dünyasının onları tam olarak nasıl sınıflandırdığını hep birlikte deşifre edeceğiz. Hazırsanız bulutların üzerindeki bu büyüleyici dünyaya adım atalım. Tamam, o zaman hemen detaylara dalalım. Şu an gökyüzünde kelimenin tam anlamıyla yüzlerce, belki binlerce farklı uçak tipi var. Yani eğitimsiz bir göz için hepsi birbirine benzeyen kanatları olan devasa metal yığınları gibi görünebilir. Ama hayır, kanatların o hafif kıvrımından gövdenin yapısına kadar hiçbir detay, ama hiçbir detay öylesine seçilmiş değil. NASA veya Amerikan Federal Havacılık İdaresi, yani bildiğimiz adıyla FAA gibi dev kurumların standartlarına baktığınızda inanılmaz net bir sınıflandırma sistemi. Aslında devasa bir soy ağacı görüyorsunuz. İşte bugün yapacağımız şey tam da bu. Karmaşık gibi duran bu taksonomiyi katman katman açacağız. Karşınızdaki bu listeyi bugünkü uçuş ekranımız, bir nevi radarımız gibi düşünebilirsiniz. Bir uçağın o eşsiz anatomisini belirleyen 5 ana katmandan geçeceğiz. Önce uçağın gökyüzündeki asıl görevine, yani varoluş amacına bakacağız. Sonra kanat yapılarına, ardından uçağın tam kalbine, yani motorlara ineceğiz, hız sinirlerini nasıl darmadağın ettiklerine değinip, son olarak da yerle olan o kritik temaslarını, yani kalkış ve iniş stratejilerini konuşup bitireceğiz. Hemen birinci bölümle başlıyoruz. Gökyüzündeki görevler. Her şeyin başladığı, uçağın karakterinin çizildiği nokta. Ve bu tablo, havacılık dünyasının iki devasa ama birbirinden tamamen farklı operasyonel evrene nasıl ayrıldığını harika bir şekilde özetliyor. Sol tarafa bir bakın, sivil uçaklar. Burada bütün olay verimlilik, güvenlik ve yolcu veya kargo taşımak. Kıtaları aşan o dev yolcu uçaklarından tarlaları ilaçlayan minik tarım uçaklarına kadar her şey burada. Ama sağ tarafa askeri uçaklara geçtiğinizde işte orada kurallar tamamen baştan yazılıyor. Burada çeviklik, radardan kaçma ve saf güç konuşur. Ses hızını delen savaş jetleri, ağır bombardıman uçakları ve tabii ki günümüzün o meşhur oyun değiştiricisi İHA'lar. Bu iki dünya gökyüzünün gece ve gündüzü gibi. Geldik ikinci katmana. Kanat yapıları, yani o devasa kütleleri havada tutan aerodinamik sihir. Buradaki o temel fizik farkını kafamızda canlandırmamız gerçekten çok önemli. Sol taraftaki o bildiğimiz sabit kanatlı uçaklar, havalanabilmek için bütün gövdeleriyle birlikte yüksek hızda ileri doğru atılmak zorundalar, değil mi? Gövde gider, kanat da onunla gider. Ama sağ taraftaki döner kanatlılar, yani helikopterler, onların felsefesi bambaşkadır. İleri gitmelerine hiç gerek yok. Neden mi? Çünkü kanatların kendisi zaten uçağın tepesinde fırıl fırıl dönerek havayı adeta kesiyor ve aracı yukarı çekiyor. Havanın içinden kayıp gitmekle, havayı adeta döverek ona hükmetmek arasındaki o ince ama devasa mühendislik farkı tam olarak burada yatıyor. Üçüncü bölüm. Uçağın kalbi. Motorlar. Şimdi biraz enerjimizi yükseltelim çünkü o devasa itki kuvvetinden bahsediyoruz. Havacılık tarihinde bir uçağı ileri fırlatmanın, yani itki yaratmanın 4 temel yolu var. Ekranda o listeyi görüyorsunuz. Pistonlu motorlar, turbojetler, turbofanlar ve turboproplar. İsimler biraz fazla teknik duyulabilir, farkındayım, ama aslında her birinin çalışma mantığı birbirinden o kadar farklı ve bir o kadar da zeki ki, hadi bunları hızlıca bir deşifre edelim. En temelde piston motorlu uçaklarla başlıyoruz. Motorlu uçuş dediğimiz mucize tam anlamıyla burada doğdu. Arabalarımızın kaputun altındaki içten yanmalı motorlara inanılmaz benzer bir mantıkla çalışıyorlar. Yakıt silindirde yanıyor, pistonu itiyor ve o da öndeki pervaneyi çeviriyor. Bugün kalkıp da devasa bir yolcu uçağında bu motoru göremezsiniz tabii, ama o küçük hafif uçaklarda ve pilotaj eğitimlerinde sağladıkları muazzam güvenirlik sayesinde gökyüzünün hala vazgeçilmezleri. Şimdi bu slaytta asıl ilginç olan şey, havacılığın kaderini değiştiren o dev kırılma noktası, turbojetler. Bu motorlar var ya, resmen havayı yutuyor, içine çekiyor, sonuna kadar sıkıştırıyor, yakıtla bir güzel patlatıp arkadan inanılmaz bir hızla dışarı fırlatıyor. Burada öyle yakıt tasarrufuymuş, sessizlikmiş, kimsenin umurunda değil. Burada aranan tek şey saf, vahşi, dizginlenemez bir güç. Askeri uçakların ve o dudak uçuklatan yüksek hızların kurallarını baştan yazan teknoloji tam olarak budur.
Tatile gitmek için havalimanına gittiğinizde uçağın merdivenlerinden çıkarken o devasa motorlara gözünüz takılır ya hani. İşte büyük ihtimalle bir turbofana bakıyorsunuz. Bunlar o az önce konuştuğumuz vahşi turbojetlerin çok daha akıllı, çok daha medeni kuzenleri. Önde devasa bir fan var ve havanın çok büyük bir kısmını hiç yakmadan dışarıdan motorun etrafından dolaştırıyor. Sonuç mu? İnanılmaz bir yakıt tasarrufu ve çok daha sessiz bir uçuş. Modern ticari uçuşları, yani bugün o uçağa binip saatlerce havada kalabilmemizi sağlayan mühendislik harikası işte bu. Ve motorlar bölümünün sonuncusu, turboprop. Bu tasarım tam bir denge harikası. Resmen iki dünyanın da en iyi yanlarını almış. Merkeze o son derece güvenilir, canavar gibi bir jet motoru çekirdeğini koymuşlar ama o gücü arkaya hava püskürtmek için değil, öndeki devasa pervaneyi döndürmek için kullanıyorlar. Özellikle pervaneli uçakların o düşük hızlardaki verimliliğiyle jet motorunun gücü birleşince bölgesel uçuşlar için gerçekten mükemmel bir alternatif ortaya çıkıyor. 4. bölümümüz. Hız sınırlarını aşmak. Hazırsanız biz de biraz hızlanalım. Şu tablonun basamaklarına yukarıdan aşağıya doğru bir göz atmanızı istiyorum. En üstte subsonik, yani sesten yavaş uçuşlar var. Bizim uçak yolculuklarımız genelde buradadır. Bir alt satıra iniyoruz, transonik. Burası tam bir kaos, havanın bir kısmı ses hızını aşarken bir kısmı altında kalıyor. Aerodinamiğin kelimenin tam anlamıyla zorlandığı yer. Sonra o meşhur bariyer parçalanıyor ve süpersonik krallığa giriyoruz. Sesten hızlı uçan jetlerin o muazzam bölgesi. Ve en altta sıradanlığın çok ama çok ötesinde atmosferi adeta bir alev topu gibi delen hipersonik araçlar var. Aşağıya indiğiniz her bir satır mühendislik açısından bir öncekinin belki 10 katı bir zeka ve teknolojik sıçrama gerektiriyor. 5. ve son bölümümüz. Kalkış ve iniş stratejileri. Uçaklar hakkında o kadar havalara dirdik ama günün sonunda her uçuş yeryüzünde başlar ve yeryüzünde biter. Biraz yavaşlayıp bu yer temasına odaklanalım. İlk stratejimiz CTOL, yani geleneksel kalkış ve iniş. O devasa yolcu uçaklarını aklınıza getirin. Yüzlerce tonluk o kütleyi havaya kaldırmak ve sonra güvenle yere indirmek için kilometrelerce uzanan kaymak gibi dümdüz asfalt pistlere ihtiyacınız var. Havalimanlarının neden şehir merkezlerinden uzakta öyle devasa araziler kapladığını hepimiz biliyoruz. İşte sebebi tamamen bu geleneksel yaklaşım. Peki ya pist yoksa? İşte şimdi işin renginin nasıl değiştiğine bir bakalım. STOL, yani kısa kalkış ve iniş yapabilen uçaklar devreye giriyor. Bu makineler var ya, tam bir aerodinamik sihirbazı. O özel tasarlanmış devasa flapları sayesinde normal bir uçağın inemeyeceği kadar kısa, toprak veya engebeli arazilerde kalkış iniş yapabiliyorlar. Dağların arasına, zorlu arazilere inen pilotlar için bu kelimenin tam anlamıyla imkansızı başarmak demek. Ve hazır olun, geldik en büyüleyici olanına. VTOL, dikey kalkış ve iniş. Unutun pistleri, piste falan hiç gerek yok. Bu makineler yer çekimine oldukları yerde dümdüz yukarı kalkarak meydan okuyorlar. Helikopterler zaten böyle çalışıyor evet ama F-35 gibi gelişmiş savaş jetlerini düşünün. O devasa motorun nozzle'larını aşağıya doğru çevirip tonlarca ağırlıktaki uçağı bir asansör gibi gökyüzüne itmesi yok böyle bir şey. VTOL teknolojisi gerçekten havacılığın sınırlarını sonsuzluğa taşıyan inanılmaz bir mühendislik şovu. Tabii şunu da hemen eklemem lazım. Buraya kadar size anlattığım bu DNA çözümlemesi öylesine sağdan soldan toplanmış bilgiler değil. Ekranda gördüğünüz kurumlara dikkat edin. NASA, FAA, ICAO gibi dev küresel otoritelerinin standartlarından ve Anderson, Raymer gibi isimlerin o devasa havacılık literatüründen süzülüp gelen gerçek, evrensel bir mühendislik dilinden bahsediyoruz. Yani gökyüzündeki her uçağın arkasında çok ama çok ciddi bir bilim var. Yani işin özeti şu. Bugün gökyüzüne baktığımızda gördüğümüz uçakları, görevleri, kanat yapıları, motorları, hız limitleri ve o iniş kalkış dinamikleriyle bu 5 ana kategori tanımlıyor. Bunlar bugünün altın kuralları. Ama havacılık asla yerinde saymaz. Şu an elektrikli motorlar geliştiriliyor, yörünge altı uçuşlar kapımızda, yapay zeka yavaş yavaş kokpite giriyor. Peki sizce havacılık evrimleşmeye devam ettikçe uçuşun kurallarını kökünden yeniden yazacak o yepyeni sınıflandırma acaba ne olacak? Bir dahaki sefere başınızı kaldırıp o mavi boşluğa baktığınızda sadece o an geçen uçağı değil, geleceğin gökyüzünde nelerin süzüleceğini de bir düşünün derim. Araştırmaya ve hep gökyüzüne bakmaya devam edin.